Efendim selamlar, ben Tugay. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlere Final Fantasy 14 Mobile'ın Çin versiyonundaki mağaza sistemini tanıtmak istedim. Bugün de yeni bir mobil oyun yok. Böyle bir şey yapalım eğer merak ediyorsanız. Umarım globalde de bu sistem aynı kalır ama pay to win'lik bir şey var mı yok mu tam emin olamadım. Sizler de beni bilgilendirirseniz sevinirim. Acaba bunlar pay to win mi? İstersen şöyle bir yeni karakter gelmiş, onu da sizlere göstereyim. İlk başlarda şu Assassin sınıfı yoktu. Bu sonradan gelmiş dost. Gerçekten güzel bir tam Assassin havasını yaşayabileceğiniz efsane bir sınıf. İlk başlarda belirli sınıflar vardı. Bunlar yoktu. Bunlar hep sonradan gelmiş dost. Bayağı bir güzel. Ama sınıf tanıtımlarını falan istersen başka bir videoda yapalım. Çünkü ben size mağaza sistemini tanıtmak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar. Öncelikle burası mağaza ama geneli kostümden ve petten ibaret olan şeyler hiçbir özellik katmıyor size. Yani ekstra kostümlerden özellik falan çekme gibi şeyler yok petlerden. Ben öyle biliyorum. Eğer yanlışsa sizin de bir bilginiz varsa beni düzeltmenizi öneriyorum. Ama şimdi buradaki kostümler acaba Çin'e mi özel, globalde farklı kostümler olur mu? Onlarla ilgili de pek bir fikrim yok. Acaba olur mu olmaz mı? Olabilir, güzel şeyler var. Bunlar Halloween'da falan gelmişti. Yine de globale farklı kostümler getirme ihtimalleri var dost. Olabilir yani. Çeşitlilik çoğalabilir. Onun altındaki ekran bunlar binek sevgili dostlar. Gerçekten çok güzel binekler de var. Şunlara bakar mısın? Baya güzel binekler de var yani. Haritanın üzerinde gezip ee, yani sergileyebileceğiniz çok güzel şeyler de var. Onun dışında bir alt ekranı pet. Bunlar petler. Ben yine bunların da bir özellik verdiğini düşünmüyorum sevgili dost. En fazla kutu topluyordur ya bunlar. Şimdi en önemli noktaya geldik dost. En solda görmüş olduğunuz bu kart XP hızlandırıcıdır. Sevgili dostlar 15 dakika boyunca %50 XP'nizi hızlandırır ama doğrudan buradan almayın. İlk başlarda belirli görevlerden üzerinize düşecek. Aynı zamanda Battle Pass'in içerisinde de bolca bundan var. Bunu alacağınızda Battle Pass'ten alırsınız yani. Onun yanındaki bu yeşil görmüş olduğunuz yeşil elmas rüzgar elementi toplayıcısı diye geçiyor. Aslında craft üretimi yaparken veya belirli yetenekleri geliştirmek için gereken rüzgar enerjisini toplamana yarar. Zaten craft yapmayacaksan bu senin işine yaramaz sevgili dostum. Şimdi bu kırmızı kitap üstümde de var. Ben size şöyle göstereceğim bunu. Bakın mesela burada bu rüzgar yok. Şey olarak geçiyor kanka bu. Özel macera kaydı olarak geçiyor. Bu bak bende 2 tane var. Hiç para vermedim. Şimdi şöyle yan görevler oluyor. Bunu şöyle anlatabilirim size. Bak. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'da şurada kırmızı bir tane sembol var. Gördün mü? Şimdi bu sembol aslında karakterin üzerine entegre oluyor. 10 leveldeki yan görevi yaptığın zaman bütün skill'lerin açılmasını sağlayan sembol burada. Bunu almazsan ne olur? Bunu almazsan şurada görmüş olduğun yukarıdaki skill'lerin çoğunu kullanamazsın. Alttaki 2-4 skill'i falan kullanırsın. Yani 4 veya 5 skill ile oynarsın. Kesinlikle açılmaz. Bu kitapta sevgili dostum bunu alıp basarsan 10 level olduğunda anında bu kitaba basarsan senin birden 10 level olana kadar yan görevlerini otomatik yapar. Sana görevlerin hediyelerini teslim eder anında. Sen de ana hikaye görevlerden devam edersin sevgili dostum. Şimdi bu çok önemli. En pahalısı bu aslında. Burada mavi kitap olarak geçiyor. Yani Işık Macerası Günlüğü. Bu büyük paket olarak geçiyormuş. Biraz araştırdım. Şimdi şöyle muhtemelen karakterini direkt yüksek bir seviyeye zıplatıyor. Yani end game gibi mesela 50 level ya. 40-50 levele atıyor. Level boss gibi düşünebilirsin. Veya çok büyük miktarda XP veren eşyaymış bu. Tam detaylarını bulamadım burada ama ona benzer bir iş yapıyor bu. Onun da bilgisini sizlere vereyim sevgili dostlar. Ondan ziyade bir şey veriyor mudur? Yani en fazla eşya seti veriyordur ama o eşya setlerini siz zindanlardan alabiliyorsunuz. Bu mordanlı olarak geçiyor mu sevgili dostlar? Parıltılı mücevhere bakacak olursak. Ekipmanlarına soket açmak veya eşya seviyesini yükseltmek yani birden ikiye upgrade etmek için kullanılan nadir bir kristal parçası. Onun yanındaki altın iksiri yani fantezi iksiri olarak görünüyor. Bu görünüm değiştirici sevgili dostum. Yani bu meşhurmuş Final Fantasy evreninde. Karakterin ırkını, cinsiyetini ve tipini tamamen en baştan tasarlamanı sağlıyormuş. Yani sen diyorsan ki kanka ben şu tipten sıkıldım. Ya bu tipten sıkıldım diyorsan direkt basıyorsun abi o iksiri. Alıyorsun. Bütün karakterini baştan aşağı şunun sayesinde tasarlıyorsun abi. Onun dışında şurada görmüş olduğun mor şişe. Yani bu Zodiac iksiri olarak geçiyor. Karakterine geçici ama çok güçlü stat bonusları veriyormuş. Belirli bir süre boyunca. Burada yazıyor mu bilmiyorum. Yazmıyor süresi galiba. Kritik hasar veya ona benzer saldırı gücü falan boss savaşları için kesinlikle bu çok önemliymiş.
Onun yanındaki imzalı kağıt ise isim değiştirme kağıdı sevgili dostum. Burada görmüş olduğum beyaz iksir olarak geçiyor. Yani kadim iksir. Mananı veya enerjini anında dolduran en kaliteli iksir sınıflarından bir tanesiymiş bu. Onu söyleyebilirim. Burada mor kristal yani nihai kristal parçası en üst seviye zırh ve silahların yapımında kullanılan ana ham maddelerden biri ama yine craft yapmayacaksanız sizin kesinlikle işinize yaramaz. Bu yeşil girdap su tanrısı kristali. Su elementine sahip ekipmanlarını güçlendirmek için kullanılır. Birazdan da bir şeylerden daha bahsedeceğim, merak etmeyin. Bu mor küre yıldırım tanrı kristalidir sevgili dostlar. Silahına yıldırım hasarı eklemek veya yıldırım savunması yapmak için gereken bir parça. Craft sisteminden mi ekleniyor yoksa doğrudan basınca entegre oluyor mu? O konuyla ilgili denemediğim için pek bir fikrim yok. Şimdi sevgili dostlar şu aşağıda da görmüş olduğunuz şeylerden sizlere bahsedeyim. Ya bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Burada gördüğünüz bazıları mesela yıldırım efekti ekleyebiliyorsunuz silahlarınıza. Şunda galiba vardı. Bu mor kürede en yüksek hasarı veren elementmiş bu. Rakibe çok etki yaratıyormuş. Şimdi oyun içerisinde PvP olduğu için mesela kristal ittirme var 5v5. Onun dışında 70 kişiye kadar çıkan PvP'ler var ama 5v5 oynadığınız PvP'de şöyle bunlar sanıyorum ki çok işe yarıyor. Onda haberiniz olsun. Çünkü mesela şunda ise şu mavi şimdi hatırladım silahına buz hasarı ekliyor sevgili dostlar. Vurduğun zaman mesela ne oynuyorsun? Bart değil mi? Örnek veriyorum buna bastın silahından. Vurduğun zaman rakibini yavaşlatıyor dost veya mobları. Slow da atabiliyor. Yani CC dediğimiz olay. Onun için PvP'de çok inanılmaz işe yarıyor diyebilirim. Haberiniz olsun. Oyun içerisinde de PvP vardır. Şu an onu gösteremeyeceğim. Başka sizlere gösterebileceğim. Bunlar ya şunlar boyama şeyleri, paletleri, kostümlerinizi falan boyayabiliyorsunuz. Onun altındaki ekran. Bunlar sevgili dostlar Final Fantasy evreninin ikonik müzikleri diyebilirim. Hepsi müzik kitapçığı. Onun altındaki ekran ya benim hatırladığım kadarıyla bunlar konser alanları falan oluyor. İşte renkli çubuklar, havai fişekler falan onlar kesinlikle eğlenmek için kullanıyorsunuz. Bunlar ya pet falan galiba bunlar. Bunlar tam ne işe yaradığını ben de bilmiyorum sevgili dostlar. Bunları araştırmadım. Geriye kalanlar ise emoji falan duruş pozisyonları. Bunlar kanat. Sevgili dostlar bunlardan şu an 2 tane var. Arttırılır mı bilmiyorum. Bu şekilde hareketli kanatlar da var. Burası arttırılacaktır. Farklı farklı kanatlar. Altında ne var mı sevgili dostum? Burası da en çok sevilen Final Fantasy'de satılan şeyler galiba. Çünkü bunların renklerini falan da istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Ayrıca bunlar da üzerinde ikonik mobların veya petlerin tasarımları var. Bunlar binek. Burada da şöyle bir saçınızın stilini mi? Yok bandana var galiba kafanıza doğru taktığınız. Öyle şeyler var. Altında ne varmış? Saç stili sevgili dostum bu da. Ya başka bir şey yok. Tamamen mağaza bundan ibaret. Başka da hiçbir şey satılmıyor. Onun dışında ne var dersen sevgili dostum sana gösterebileceğim. Mesela şöyle şeyler var. Etkinlik gibi düşünebilirsin. Belirli yaratıkları kestiğinde mesela kostüm şapkası veriyor sana. E, pet veriyor. Onun dışında eldiven veriyor bak böyle kostüm parçası olarak. Ya birçok şey veriyor diyebilirim. Mesela bak bu binek. Onun dışında altındaki ekran belirli etkinlikleri yaparsan alabiliyorsun. Bu da aynı şekilde. Şu craft sisteminden bazı şeyleri tamamlaman lazım. Bak mesela yine burada pet veriyor. Onun altındaki ekran toplayıcılık yaptığın zaman bunları açabileceksin. Yine kostüm parçaları veriyor bak çok güzel. Bu yine balık falan tutman gerekiyor galiba. Altındaki yerde ise ben yapmışım çoğunu ama ne zaman yapmışım bilmiyorum. Bu eldiveni almışım. Bunu almışım mesela. Şapkayı almışım. Hepsi bende var. Başka da öyle çok gösterebileceğim şeyler yok. Şöyle etkinlikler geliyor. Bazı şeyleri yaptığınız zaman ödüller alıyorsunuz. Mesela Halloween etkinliği vardı. Ben karaktere işte bal kabağı falan aldım bak kafasında duruyor. Çok güzel kostüm seti vardı ama almadım. Diğer yaz ayına girdiğimizde bu e, diğer kostümü aldım. Yaz ayına özel. Hepsini free aldım bu arada yani. Bedava. Battle Pass var mesela şöyle. Battle Pass'in içerisinde şunlar var. Bunlar ne işe yarıyor diyecek olursan özel kostümleri açabiliyorsunuz. Yani nereden gösterebilirim bunu size? Ona bakayım sevgili dostlar hemen bir. Şurada mesela bak. Burada belirli kostümler oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Bunlar bendeki kostümler. Tamam bu bunun seti zaten. Şöyle geldiğin zaman bak burada gözüküyor görüyor musun? Bir tane bundan bulursan
Şu kristalle özel kostüm parçalarını tak buradan basıyorsun. Açılıyor, artık üzerine giyebiliyorsun dost. Anladın mı yani? O şekilde o çalışıyor. Kostüm parçalarını açmak için kullanılıyor. Bunun içerisinde craft malzemeleri de var. Bak, kutlama malzemeleri var. Onun dışında yine bak XP hızlandırıcıları var. Kostümleri açabileceğiniz parçalar var. Şunun bazılarının ne işe yaradığını bilmiyorum. Mağazada kullanabileceğiniz paralar var. Başka ne var diye soracak olursan işte petler var, binekler var, içerisinde yine kostümler oluyor. Onunla da ilgili haberin olsun. Kostümde Battle Pass'in içerisinde veriliyor. Biraz daha gidelim, görürsek göstereyim. Bak mesela burada var. Şurada bir tane var. Damla var bak. 2 tane burada damla var. Yani Battle Pass'te şu anlık böyle. Globalde ne verir bilmiyorum. Müzik parçaları veren şey var. Parşömen. Burası da Battle Pass. Onun dışındaki mağazaydı. Bazı etkinlikler oluyor şöyle. Yaptığınız zaman ödüller veriyor işte. Boyama kitapları falan. Bak 30 tane kostümü açabileceğiniz kristalden veriyor falan. Buralar davet üzerine falan çalışıyor. Onun dışında buradaki menüde ne var diyeceksin. Bir sonrakine değinelim ama sana mesela itemlerin şeylerini göstereyim. Dost mesela oyuna başladığında şuralar açık olacak senden. Oyun parasıyla buradaki leveline göre itemleri bak, bunlar 10 level, bu 30 level, 50 level. Mesela 564 bin var bende. Bunları alıp kullanabiliyorsun. Bunlar beyaz. Çok zayıf olanlar. Çok yüksek olanları burada satılıyor mudur? Zannetmiyorum. Onun yanında ne varmış bakalım. Yine aynı şekilde burada craft malzemelerini alabileceğiniz ürünler var. Onun yanında ne var dost? Yine bazı 45 levele kadar olan item ve kostüm parçalarını alabiliyorsunuz. Ama çok pahalı olanları yoktur. Onu söyleyeyim. En önemli nokta, buradaki dikkat etmeniz gereken nokta. Mesela buralar açılmış. Bakayım ne getirmişler. Bunları geç dost. Burada ne var? Burada başka bir şey yok. Burada ne var? Buralar kapalıydı biliyor musun? Anladım. Şuralar. Mesela ilk başta başladığınızda şu materyalden toplarsınız. Bak sağa doğru bak. 2000'e 4000 yazıyor. Bende 2000 tane falan var galiba. Buradan başlarsınız. Bunlar kaç? 110'luk item mesela. 50 level. Bu seti dizersin. Bunu nereden alıyorsun? Zindanlardan. Ya şu materyalleri zindanlara girip topluyorsun. Onun dışında hepsini dizdim. Bir anda girdim. Bak materyal değişti. Çoğunu aslında ben aldım. Bu materyalden toplarsın. Sonra buradaki seti alırsın. Anladın mı? Bak 4 parçasını almamışım. 2, 4, 6 parçasını almışım. Üzerimde var. Ondan sonra bunu dizdikten sonra bir yanına gidersin. Bunları almaya başlarsın. Bunlar da bak 170'lik item, görüyor musun? Bunları toplarsın. Bunları almaya başlarsın. Dizersin. Yine zindanlardan. Bir yanına gidersin. Burada bak mesela renkli kristal var. Bunları nasıl alıyor biliyorsun diyeceksin. Şu an gösterebiliyor muyum? Burada gösteremiyorum ya. Işınlanmamız lazım ama. Mesela bak. Şuradaki mavi olan yerler teleport. Tamam, istediğini ışınlanabilirsin. Zaten ilk başta hepsi kapalı oluyor da. Ama yine de sana gösterebiliyorsam göstereyim sevgili dost. Şeyler, renkli kristaller ne işe yarıyor falan anlatmışken anlatalım. Burada var mı? Yok dost, bizim başka yere gitmemiz lazım. Bir dakika. Burada var mıdır? Şöyle bir gelelim. Ya her yeri açtığım için, ben çoğunu oynadığım için her yeri ışınlanabiliyorum. Normalde sizde kapalı olur yani. Endgame olana kadar hepsini oynamak zorundasınız. Zaten tek tek açarsınız da. Ben size harita üzerindeki etkinliği göstermeye çalıştım. Burada var. Gel. Bak mesela sevgili dost, burası haritanın bir bölgesi. Yani bölge olarak ne diye geçiyordur onu bilmiyorum ama mesela bak şöyle pembe etkinlikler var. 32 level, son 5 dakika kalmış, %0. Şu an kimse yok orada. Buraya gidersiniz. Çok uzak mıyız? Önümüzde var bir tane bak. Mesela bu 33 level. Gel gidelim, sana göstereyim nasıl işlediğini. Böyle pembe alanlar var, tamam mı? Oraya gidersin şimdi sevgili dost. Oraya gittiğinde sağda belirli bir şey açılır. Şimdi bak. Buraya gelirsin. Buna katıl dediğin zaman örnek veriyorum. Katılırsın. Tamam mı? Katıldıktan sonra oradaki mobları kesersin. Oraya özel mobları. Sana XP verir. Aynı zamanda da bu renkli kristallerden verir. Sen de bu renkli kristallerle sevgili dostlar bak, şunlardan sağa doğru bak. Buradan ya küpe alabiliyorsun. Kostüm alabiliyorsun. Pet alabiliyorsun. Binek alabiliyorsun.
Ve bunlar sadece bu kristalle alınıyor. Parayla satılmıyor dost. Sadece bunları yaparak alabilirsin. Bak geldi. Burası gördün mü? Buraya geldiğin zaman katıl demen gerekiyor sadece. Katıldığında da başlarsın sevgili dostum. Ama şu an katılmayalım. Kesin bak. Sağa doğru bak. Okey dersen 4.40 yazıyor bak sağa doğru. Pembe işaret çıktı. Başladığında gidip bunları kesmeye başlarsın ama normalde artık bu levellerde 32 levellerde falan kimse kalmadığı için bunları yapmıyorlar. Çoğu kişi yapmış almıştır zaten oyun bayağıdır açık dost yani bir sene oldu herhalde oyun açılalı. Yani herkes almıştır o kostümleri falan yapmaz kimse. Normalde çok kalabalık oluyordu geliyorduk hemen bitiyordu tak tak adamlar vuruyordu. Yani bitiyordu. Onun dışında başka ne var? Şöyle bir şey bu sonradan geldi. Böyle itemler de var da şöyle söyleyeceğim. Bu da bir set aslında ama bunların nereden düştüğünü tam şu anlık bilmiyorum. Ya bu pembe olanların. Ve bunlar var bak mesela yine buradan da petler falan alabiliyorsun. Onun dışında şöyle kitaplar var. Bunlar zindandan düşüyor. Bunlar çok acayip şeyler. 155'lik diyor ama bu itemlerde slot var dost bak 2 4 5 tane slot var. Ya bunlara gem falan takabiliyorsun. Onları da size başka videolarda göstereyim. Ufaktan bir tanesini göstereyim sizlere üzerimde varsa gem falan. Bir yeşil olanı bir normal olanı oluyor. Ben hepsini basmış. Dene var burada bak. Mesela arkası yeşil olanı var gemin. Bir de normal olanı var. Basılı var mı üzerimde onu göstereyim. Bak üzerimdeki basılı var. Nereden bakıyorduk ona? Şu taraftan. Evet bak bu şekilde gem takabiliyorsun. 3 tane takılı 5 tane takabiliyorsun. Bunların her biri farklı şeyler veriyor. Bir tanesi kritik veriyor atıyorum. Bir tanesi farklı bir şey veriyor. Ama şurada bulunanlara bak %10 geçme payı var. Zor geçiyor yeşil olanlar. Onu söyleyeyim. Yani bunların arkası beyaz normal olanlar ben takmıştım ama yeşil olanlar çok zor geçiyor arkası yeşil olanlar. Ya bayağı bir denemek lazım. Onları arttırabilecek şeyler var mıdır? Abi hiçbir fikrim yok ya. Zaten endgame oldum biraz oynadım bıraktım. Fazla da oynamıyorum ama gelirse oyunca full zindan. Ya oyunda o kadar güzel zindanlar var ki abi bak bunlar 4 kişilik hep. Şurası 8 kişilik. Hard modları var girmedik daha. Burası labirent benim girdiğim yılan bossları falan var burada. İkili falan bosslar var onların hardları var. Hardlarına hiç girmedik zaten. Bak buralardan düşüyor görüyor musun materyallere. Bak kitap da burada var ama bu hard modu bunu kesmek için kaç istiyor dost? Eee 136 olur diyor ama muhtemelen içeride ağzına burnuna vurur bak. Minimum 160. Yani en yüksek 160 diyor ama 135'te girebiliyorsun ama 160'tan aşağı buraya girersen ağzına burnuna vurur dost. Bu da aynı şekilde bak kitaplar buradan düşüyor. Yine bak müzik kitabı şey verebiliyor. Ekstra başka şeyler var. Bak bu da çok önemli. Silahını alırken kullanıyorsun materyalleri. Bak mesela diğer materyaller en basitleri şuradan düşüyor. Sana basit bak mesela bak burada. Bunlar da zindan. Bunların leveli çok düşüktü diye hatırlıyorum. 35 levelde giriyormuşsun bak mesela bunlara. Girip bunları alıp o itemleri dizersin. Yine mavilerden beyazlardan var. Yani bu şekilde zindanlara girip şeyler topluyorsun materyaller. İnanılmaz güzel. Ya benim bildiğim aslında adamların en yüksek aldığı itemleri sadece zindana girip alabiliyorsunuz ama bu sistem değişir mi değişmez mi? Sonra globalde farklı şeyler satılır mı? Bilemiyorum ama tam anlamıyla detaylarına bir çıkış tarihi aldığımız zaman veya global sürüme girdiğimiz zaman bakabiliriz. Yani bu sürümden farklı mı olacak yoksa bu sürüm gelecek bu sürüme bir tane buranın üzerinden giriş yaparken Avrupa serverı açacaklar. Halen insanlar var mesela oynayanlar. Adamlar şu anda sadece zindan giriyor zaten başka bir şey yok yani. Emin olabilirsin ve PvP giriyorlar. PvP var oyun içerisinde. Biz zaten PvP falan giremeyiz şu anda. Nereden girildiğini de bilmiyorum ama kapalı da olabilir ben de açmamış olabilirim. Yani bir de Çince ya bendeki şu anda. Öyle söyleyeyim. Diğer sonraki her şeyine bence globalde bakalım. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Bazı yanlışlarımız olabilir. Ben kendi bildiğimce anlattım. Ben PC versiyonunda oynamıştım ama çok oldu tabii ben yani Final Fantasy PC sürümünü oynamayalı. Ben kendim 2021 yılında zaten bilgisayar oyunlarını oynamayı bıraktım tamamen. Bakarız. Görüşmek üzere dost. Hoşça kal. Kendine iyi bak.